Bir nehrin yaşam öyküsü. Homeros'un İlyada destanındaki adıyla Maionia, kutsal Ma Nehri veya kutlu akarsu ya da bir başka mitolojik adıyla Memaniomenos, yani azgın, öfkeli, taşkın. Yunan mitolojisinde Ermos, Romalıların deyişiyle Hermos. Perslerin verdiği adla Serabat. Zaman zaman taşması nedeniyle adına eklenen cadı. Uşak, Manisa, Menemen Ovası'nı beslerken çamur rengine dönen suyuna köylülerin verdiği adla Sarı Kız. Doğduğu yerden verilen, bildiğimiz son adıyla Gediz. Mitolojik çağlardan beri bölgenin en önemli hayat kaynağı, buradaki yaşamın bir sembolü, önemli bir akarsu olarak varlığını sürdürüyor. Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz Nehri, yaklaşık 40.000 hektarlık bir delta oluşturmuştur. Zaman içerisinde İzmir Körfezi'ndeki bazı adalar da karayla birleşmiş ve delta havzası içerisinde kalmıştır. Yerleşik yaşama geçiş, insanların hayvancılıktan tarıma yönelmesiyle birlikte başladı. Haliyle yeşil, sulak ve bereketli topraklar yerleşim için öncelikli tercih oldu. Yüzyıllar öncesinde atalarımızın bu topraklara gelip yerleşmesindeki sır da toprağın bereketidir. Bol ve bereketli suyuyla tüm Ege'nin en önemli hayat kaynağı olarak çağlardır toprakları besleyen nehrin oluşturduğu Gediz Havzası, dünyanın 7 tarım cennetinden biri olarak bilinir. Ayrıca Gediz Havzası, ortalama 1.800.000 hektarlık alanıyla yalnız Ege bölgesinin değil, Türkiye'nin ekonomisi açısından da çok önemli bir bölgedir. Havzanın dünyanın en verimli toprakları ve birinci sınıf tarım arazileri arasına girmesini sağlayan Gediz Nehri, ülkemizdeki bu ölçekteki akarsular arasında kıyı koruma kanunları kapsamı dışında kalan tek nehirdir. Üzüm diyarı olarak da bilinen Gediz Ovası'nın bu bereketi sayesinde Türkiye, dünyada her zaman çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde birinci sırada yer almıştır. Gediz Ovası yalnızca yakın tarihte değil, mitolojik çağlardan bu yana hep bir üzüm diyarı veya üzümün merkezi olmuş ve hep böyle bilinmiştir. Bu özellikleriyle dünyada az bulunur kalitede bir tarım bölgesidir. Günümüz koşullarında bölgede ekonomik ve ekolojik olumsuz gelişmeler nedeniyle tarımdan sanayiye, üretimden tüketime yönelimin hızlanması havzadaki yaşamın verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Suyun henüz kirlenmediği bölgede yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocaklarının suyu kirletmese de toprağı kirlettiğinden şikayet ederken, suyun denize ulaşana kadar insan sağlığına zarar verecek ölçüde kirlendiğinden de haberdarlar. Sıkıntı yani bu çeltikçiye kadar bu bizim gördüğümüz temiz akıyor. Ama çeltikçe sonra onu biz bilemeyiz. Daş ocağımız var bizim, daş ocağı kurdular tam köyün dibinde. Onun tozu Zarar bizim veriyor. meyvelerimize, sebzelerimize öyle bir an geldi mi bastırıyor toza. Zarar veriyor, zarar veriyor. Kökten Toz kuruma zarar başlıyor. veriyor. Bırak sen sebzeleri kendimiz zarar veriyor o toz. Doğru. Çünkü buralar zepsekilen yerler. Zarar veriyor. Ama suyumuzda sıkıntı yok, temiz. Suyumuz doğal. Taşın içinden geliyor. Tertemiz. Gediz'in arıtması var buraya, bunu düzensiz çalıştırıyorlar. O zaman aşağıdaki zepsiler yenir içilir gibi değil ya o zaman. Tabii o Temiz olması lazım. ta İzmir'e varası bu. Burada balık yetişiyor, sebze yetişiyor. Ne Biz bileyim, bunu mesela aklına ne geldi her türlü tarım şeyleri yetişiyor. bunlardan zarar görüyor insanlar. Neden o? O pis su yüzünden. Tabii yıllar önce çevre köylerle suyun başında ciddi şekilde kavgalar çıkmış, yaşanmış. Köyler kalabalıktı eskiden. İnsanlar ekip dikmekle meşguldü. Su da yetersiz geliyordu. Sular mahkeme kararınca 2'ye, 3'e ayrılmış. Yaklaşık 4-5 tane köyümüz bu sudan faydalanmakta şu anda mahkeme kararıyla. Tarım ve hayvancılığın maliyetten yüksek olduğundan dolayı köylerimiz şu anda boş. Ekilip tarladan kalkan mahsulün
kurtarmaması artık. İnsanlar, gençlerimiz daha çok büyük şehirlere yöneldi. Biz suyun içinde susuzluğu yaşıyoruz diyor bir teyzemiz. Suya para yetişmiyor, ekmiyoruz. Biz köyün suyun içindeyiz de yok parayla. Onu da Her şey parayla parayla. satıyorlar. Her şey parayla. Bizim Onu da köyümüz tutarlar. suyun içinde ama parayla her şey. Eskiden parayla değildi, bol bol ekip kaldırıyordu. Herkes yiyordu. Tarla Millet boş, içinde, tarla şimdi parayı bindi, her şey geri çekildi. Pahalı, her şey pahalı. Yerel ürünlerin yok olduğundan yakınan da var, altın madeni girişimlerinden rahatsız olan, direnip engelleyen de. Yani yerel ürünlerden eskiden kalan domateslerimiz nadir hale gelmiştir. Kavunlarımız nadir hale gelmiştir. Hibrit tohumlu ekimler güncel her yerde olduğu gibi burada da maalesef olmuştur. Altın madeni olayı bizim bu bölgede değil de Murat Dağı tarafında. Orada kurulmak istendi. Tabii Murat Dağı köylüleri, Gediz'e bağlı olan köylüler ve Uşak'a bağlı olan köyler. Yani Murat Dağı bayağı bir geniş bir çevreye sahiptir. Köylüler buna karşı çıktılar. Köylü istemiyor. Sonuçta siyanür kullanılacak. Alana zarar verilecek. Ama şu anda altın madeninde durdurulduğunu biliyorum yani. O çalışmalar durdu. Utandığımız için sizi en temiz yere getirdik diyen bir yöre sakini, vaktiyle içtikleri suyun gerek sanayide gerek tarımda yeraltı suları da dahil olmak üzere aşırı tüketildiğini itiraf ederek ekolojik dengeyi biz bozduk, doğa da bizi cezalandırıyor diyor. Burada kirlilik de çok fazla. Bu en temiz yeri burası. Biz sizi utandığımızdan en temiz yerine getirdik sizi. 30 sene önce falan sulama ihtiyacı hissetmiyordunuz. Hissetmiyorduk. O zaman topraklarımızı sulama ihtiyacı hissetmiyorduk. Bu su o zaman akıyordu yani ve içiyorduk biz bu suyu. Yani hiçbir kirlilik hissetmiyorduk. Yani o zaman sondaj yapmıyordunuz. sondaj da yoktu. Sulama Ovamızda bu kadar kanalından su çekmiyordunuz. ovamızda bu kadar sondaj da yoktu ve sanayimiz yoktu. Peki burayla birleştiği an o gelen kaynak suyu Burayla birleştiği an işte aşağıya Gediz bizim gidiyor. bu dere yatağında biraz da oynak bir şey olması lazım. Nasıl söyleyeyim? Suyu kaçırgan. Suyu kaçırgan olduğu için aşağıya kaçıyor suyu. Bu sefer aşağıdan biz çekmeye çalışıyoruz onu aşağılarda. Bahçemizi, bağımızı, zeytinliklerimizi sulamak için. Bu sefer ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Yukarıya hiçbir şey kalmıyor. Yani doğanın dengesini iyice elimizden geldiği kadar bozuyoruz. Doğa bize artık ceza mı kesiyor? Ne yapmaya çalışıyor doğa bize? Biz ona çok zarar verdiğimiz için o da bize zarar veriyor. Dağlarımızda kar kalmadı. Günlerce yağmur yağardı. Bunun arkasından kar yağardı dağlara. Bu da bizi yani ovamızı beslerdi, ağaçlarımızı beslerdi. Ekolojik denge 10 numaraydı. O zaman ekolojik dengemiz yani ya hiç bir şey olmaz diye düşünürken 30-40 yıl sonra bu hale geldik yani biz. Ha bunlar Yani- burada eskiden bundan 15-20 sene önce böyle balık olurdu buralar. Bak böyle büyük olurdu. Ama Görüyor musun? Canlıları var içinde. Artık 3 gün sonra bu su kesildiği zaman bu canlı yaşar mı? Yaşamaz. Seneye de öbür yıllara da hiçbir şey kalmayacak yani. Ünlü Kemalpaşa kirazının yetiştiği toprakları besleyen Nif çayındaki kirliliği gözlemleyebilmek için yaptığımız sualtı çekimlerinde öyle yoğun bir kirliliğe tanık olduk ki bu çekimlerde kullandığımız kamera artık kullanılamıyor. Gediz Havzası insanı gerek yer altında gerek yer üstünde dengenin insan eliyle bozulduğunun farkında ve çözüm önerilerine açık. Kaynaklardan çıkan akışkanın ısısı alındıktan sonra elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra kurşun kaplıcalarında o belediyenin daha önce açmış olduğu ve köy kuyu olarak kalan kuyulara reenjekte ediliyor. Şimdi 3000 metreden çıkan o akışkanı 150 metrelik bir alana reenjekte ettiğin zaman zaten bu ovadaki bütün artezyen kaynaklar, kuyular hepsi de o suyu ne yapıyor? Tarlalara veriyor.
kullanımı, işte sebze kullanımı, işte asma bağ kullanımında sulamasında kullanılıyor. Bunlar tabi bu akışkanla beraber yine işte arseniği de, efendim boruda, şu suda, bu suda bütün şeyleri bize ne oluyor? Evet. Geliyor bir şekilde onları biz kullanıyoruz, içiyoruz, yiyoruz. Gediz havzası bir tek yerüstü sularıyla alakalı bir şey de değil. Yeraltı sularımız var. Yeraltı sularını bu işte tarımda kullanılan ilaçlar Var. yağmur sularıyla şundan bundan yerin altına giriyor. Taş ocaklarından, madenlerden gelen o siyanürler, şunlar bunlar yerin altına giriyor. Jeotermal santrallerden yerin altına gönderilmesi gereken akışkan gönderilmiyor. Yine doğaya serbest olarak bırakılıyor. Başlarken bu bir nehrin yaşam öyküsü diye başlamıştık. Su kirlendi, toprak kirlendi, denge bozuldu. Temiz toprak, temiz su yoksa tarım yok. Tarım yoksa gıda yok. Sonrası yok. Öykümüze final diye içinden geçtiği topraklara can veren nehri yavaş yavaş nasıl öldürdüğümüzü mü yazacağız? Yoksa yaşasın Gediz, temiz su, temiz gıda sloganıyla yola çıkıp kutsal akarsuyu yaşatmanın yollarını mı bulacağız?